Merhaba Turko Mustafa kanalı değerli dinleyicilerimiz. Umarız faydalı ve eğlenceli zamanlar bizimle birlikte geçirirsiniz. Bugün bize Profesör Doktor Sina Akşin'in Kısa Türkiye Tarihi kitabını verdiniz. Bu, Türklerin tarih sahnesine çıkışından 2000'li yıllara kadar uzanan devasa bir zaman dilimini kapsayan gerçekten kapsamlı bir çalışma. Evet, gerçekten de çok geniş bir çerçeve. Aynen. Görevimiz de bu yoğun metnin içinden bugünün Türkiye'sini şekillendiren o kritik dönüm noktalarını, kırılma anlarını ve fikir akımlarını sizin için çekip çıkarmak. Yani göçebe bir halktan bir imparatorluğa, oradan da bugünkü cumhuriyete uzanan bu yolculuğu birlikte anlamlandıracağız. Harika bir özet. Başlayalım o zaman. Hemen en başından. Akşin'in vurguladığı ve beni gerçekten şaşırtan bir detayla başlayalım. Kitap, Türklerin tarih sahnesine görece genç bir halk olarak Hunlarla birlikte çıktığını söylüyor. Evet, bu çok önemli bir ayrım. Yani Mısır ve Mezopotamya'da piramitler inşa edilirken, yazı çoktan icat edilmişken, Türkler henüz organize bir devlet yapısıyla tarih sahnesinde değil. Bu coğrafi ve zamansal başlangıç noktası, ilk Türk topluluklarının karakterini nasıl şekillendirmiş? Bu gerçekten de tüm hikayenin kilit noktası. Akşin bu geç başlangıcın coğrafyayla doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor. Yani Türklerin ilk ana yurdu olan Çin'in kuzeyi, tarım yapmaya pek elverişli bir yer değil. Bozkır iklimi yani. Aynen, bozkır. Bu da o toplulukları zorunlu olarak göçebe hayvancılığa itiyor. Sürekli hareket halinde olduğunuzda kalıcı şehirler kurmanız, anıtsal mimariyi geliştirmeniz ve en önemlisi yerleşik toplumlar gibi karmaşık bir yazı sistemi oluşturmanız çok zor. Doğru, öncelikler farklılaşıyor. Kesinlikle. Bu yüzden bazı tarihçiler Hun hükümdarlığını bile tam anlamıyla bir devletten çok güçlü bir kabile konfederasyonu olarak görüyor. Kimliğin temeli toprağa bağlı bir medeniyet değil, hareketli, askeri disipline dayalı bir yapı oluyor. Anladım. Yani coğrafya kaderdir sözü burada kendini gösteriyor. Peki bu kadar ne zaman ve nasıl değişmeye başlıyor? Sanırım 2. Anoyur'da Maveraün geçiş tam da bu noktada bir devrim niteliğinde. Kesinlikle bir devrim. Maveraün Nehir, yani bugünkü Özbekistan ve çevresine göç ettiklerinde Türkler tamamen farklı bir dünyayla karşılaşıyorlar. Daha yerleşik bir dünya. Çok daha yerleşik. Burası tarımın, şehir kültürünün ve en önemlisi İslam medeniyetinin merkezlerinden biri. İşte bu etkileşimle birlikte her şey değişiyor. Yavaş yavaş İslamiyet'i benimsiyorlar, Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular gibi ilk büyük yerleşik devletler burada kuruluyor. Ve yazılı kültür de burada başlıyor sanırım. Ve belki de en önemlisi yazılı kültür patlama yapıyor. Aşin, Yusuf Has Hacip'in Kuttat Kubili ve Kaşgarlı Mahmut'un Divanı Lügati Türkü gibi eserlerin bu dönemde ortaya çıkmasının altını özellikle çiziyor. Ve bunlar sıradan kitaplar değil. Biri adeta adil bir yönetim için bir kullanım kılavuzu, diğeri ise Türk dilinin zenginliğini kutlayan devasa bir sözlük. Aynen öyle. Yani bu bir kültürün sadece fiziksel olarak yerleşik hayata geçmesi değil, aynı zamanda kimliğini ve entelektüel temellerini yazıya dökerek sağlamlaştırması anlamına geliyor. Kesinlikle. Bu, biz buradayız, bir medeniyet kuruyoruz ve kendi dilimizle, kendi düşünce sistemimizle varız demenin en net yolu. Göçebe kültürden yeni bir din ve gelişmiş bir edebiyatla harmanlanmış, kalıcı bir medeniyete geçişin en somut kanıtları bu eserler. Ve bu yol bizi 3. ve son Anayur'da, yani Anadolu'ya getiriyor. Akşine göre Anadolu'nun coğrafi yapısı önceki iki yurttan çok daha farklı ve bu fark kimliğin son şeklini almasında belirleyici oluyor. Nedir bu temel fark? Anadolu'nun en büyük farkı Orta Asya gibi çorak bozkırları veya Maverün Nehir gibi çölleri olmaması. Neredeyse her yeri tarıma son derece elverişli. Verimli topraklar, çok verimli. Bu durum Türklerin tarihinde ilk kez kitlesel olarak yerleşik hayata geçmesini, Akşin'in tabiriyle köylüleşmesini sağlıyor. Ancak işin ilginç tarafı şu, Anadolu'nun dağlık ve engebeli yapısı aynı zamanda o eski göçebe hayvancılık kültürünü devam ettirmek isteyenler için de mükemmel bir sığınak sunuyor. Yani iki yaşam tarzı aynı anda yan yana devam ediyor. Aynen öyle. Dolayısıyla Anadolu'da yüzlerce yıl sürecek bir ikili yapı ortaya çıkıyor. Yerleşik köylüler ve göçebe yörükler.
Bu ikiliğin ne kadar inatçı ve uzun ömürlü olduğuna dair kitapta inanılmaz bir örnek var. 1865 yılında, yani neredeyse 20. yüzyıla girerken Osmanlı Devleti'nin Çukurova'daki göçebe Afşar boylarını yerleşik hayata geçirmek için Fırkayı İslahiye adında özel bir ordu göndermek zorunda kalması. Evet, o örnek çok çarpıcı. Bu o gerilimin ne kadar derinlere kök saldığını gösteriyor. Kesinlikle. Bu aynı zamanda Anadolu'daki kimlik oluşumuna dair çok önemli bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Akşin kitapta bu konuya da değiniyor. Zeki Velidi Togan gibi bazı tarihçilerin Türkler büyük ölçüde boş bir Anadolu'ya yerleşti ve ırksal saflıklarını korudu tezini aktarıyor. Ama Akşin bu görüşe pek katılmıyor, değil mi? Hayır, Akşin bunun pek de akla yatkın olmadığını savunuyor. Ona göre evlilikler, din değiştirme yani ihtida, devşirme sistemi ve kölelik gibi yollarla yerli Hristiyan halklarla ciddi bir kaynaşma yaşanmış olması çok daha muhtemel. Kanıt olarak da bugünün Türkiye Türklerinin fiziksel olarak Orta Asya'daki soydaşlarına pek benzememesini ve kendi içimizdeki o muazzam fiziksel çeşitliliği gösteriyor. Evet, bu çok somut bir kanıt. Yani Akşin'e göre bizi birleştiren şey ırk değil, dilin kendisi, yani Türkçe olmuş. Bu da bir halkın kendini nasıl tanımladığının zaman içinde ne kadar değişebileceğini gösteriyor. Evet, bu analiz kimliğin statik değil, dinamik ve geçirgen bir kavram olduğunu vurguluyor ve bu kimlik meselesi çok uluslu dev bir imparatorluk kurduklarında daha da karmaşık bir hale alıyor. Bu da bizi Akşin'in Osmanlı klasik düzeni olarak adlandırdığı döneme getiriyor. Evet, 1450-1550 arası, imparatorluğun zirve yaptığı o meşhur dönem. Bu kadar farklı halkı, dini, dili bir arada tutan bu klasik düzenin temelinde nasıl bir yapı vardı? Sistem temelde oldukça net bir ayrıma dayanıyordu. Toplum iki ana sınıfa ayrılmıştı. Vergi vermeyen ve devleti yöneten askeri sınıf, yani yönetenler ve vergi veren reaya, yani yönetilenler. Aynen öyle. Fakat işin ilginç yanı yöneten sınıfında kendi içinde ikiye ayrılmasıydı. Bir yanda padişahın mutlak anlamda kulu sayılan, hayatları ve malları tek bir sözüyle elinden alınabilen yöneticiler ve askerler, yani icrai askerler vardı. Her şeyleri padişaha ait olan bir sınıf da olmayan, bu yüzden çok daha güvenceli bir konumda olan ulema sınıfı vardı. Kitapta bu yönetici sınıfın eğitimiyle ilgili Ziya Gökalp'ten alıntılanan bir tespit var ki gerçekten aklımı başımdan aldı. Enderun Mektebi, yani devşirme çocukların alındığı saray okuluyla medreseleri karşılaştırıyor. Bu o kadar parlak ve keskin bir paradoks ki. Gerçekten de çarpıcı bir gözlem. Gökalp diyor ki Enderun Türk olmayanı alıp Türk yaparken Evet, eğitim dili Arapça olduğu için medreseler Türk'ü alıp Türk olmayan yani Arap yapıyordu. inanılmaz. Yani bir yanda devşirmelerle bir Türk yönetici eliti yaratılıyor, diğer yanda en entelektüel kurumlar olan medreseler tam tersi bir işlev görüyor. Bu tek cümle aslında imparatorluğun kültürel ikiliğini özetliyor. Yönetim ve saray dili Türkçeyken ilim ve din dili Arapça. Bu daha sonraki yüzyıllarda yaşanacak aydınlanma ve milliyetçilik tartışmalarının da kökenini oluşturan bir gerilim aslında. Peki bu kadar sağlam ve katı görünen bu düzen neden ve nasıl bozulmaya başladı? Akşin burada bir domino etkisinden bahsediyor. Amerika'nın keşfiyle başlayan bir sürecin solunda Anadolu'da yeni bir feodal sınıfın doğuşuna tanık oluyoruz. Bu inanılmaz bir bağlantı. Evet, bu gerçekten de tarihin ne kadar bağlantılı olduğunun harika bir örneği. Her şey iki temel gelişmeyle başlıyor. Birincisi, Amerika'dan Avrupa'ya akan ve oradan da Osmanlı topraklarına sızan tonlarca gümüş. O meşhur gümüş enflasyonu. Aynen o. Bu daha önce görülmemiş bir enflasyona, yani fiyat devrimine yol açıyor. Paranın değeri düşüyor ve devletin acilen nakit paraya ihtiyacı artıyor. Anladım. İkinci gelişme neydi? İkincisi ise savaş teknolojisindeki değişim. Tüfeğin yaygınlaşması. Tüfek, atlı sipahilerin değil, düzenli maaş ödemeniz gereken piyadelerin silahı. Yani devletin nakit ihtiyacı bir kat daha artıyor. İşte bu nakit sıkışıklığı devleti tımar sisteminden vazgeçmeye itiyor. Artık toprağa bağlı süvariler yerine maaşlı askerler gerekiyor. Bu ihtiyacı karşılamak için de Akşin'in kilit mekanizma olarak gösterdiği iltizam sistemi devreye giriyor.
Bu adeta vergi toplama işini özelleştirmek gibi bir şey değil mi? Tam olarak bu. Devlet, bir bölgenin vergisini toplama hakkını açık artırmayla en yüksek parayı peşin verene yani mültezime satıyor. Kısa vadede harika bir çözüm gibi duruyor. Hazineye anında sıcak para girmesini sağlayan bir can simidiydi. Ama uzun vadede felaket getiren bir can simidi. Çünkü tımar sisteminde tımarlı sipahi, bölgesinde sadece vergi toplayan değil, aynı zamanda devletin otoritesini, güvenliği ve düzeni sağlayan kişiydi. Oranın bir nevi valisi gibiydi. Kesinlikle. Mültezim ise sadece parasını alıp gitmekle ilgileniyordu. Bölgenin güvenliği, refahı onun umurunda değildi. Ve böylece taşrada dev bir otorite boşluğu doğuyor. Devletin merkezi gücü İstanbul'daki sağlam bir elektrik şebekesi gibi her yere ulaşırken, bu sistemle birlikte o şebeke çöküyor ve onun yerini binlerce küçük yerel jeneratör alıyor. Mükemmel bir benzetme. İşte o küçük yerel jeneratörler de ayan denilen yerel güç odakları oluyor. Devletin otorite boşluğunu onlar dolduruyor. Ve bu da merkezi yapıyı zayıflatıyor. Hem de nasıl? Bu durum Osmanlı'nın o güçlü merkeziyetçi yapısının zayıflayıp ademi merkeziyetçi yani merkezsiz bir yapıya kaymasına bir nevi feodalleşmesine yol açıyor. Akşin'e göre bu imparatorluğun çöküşüne giden yoldaki en önemli yapısal değişim. İmparatorluk zayıflarken çözüm arayışları da başlıyor. Akşin, 1839'daki Tanzimat Fermanı'nı çok iddialı bir şekilde Türk toplumunun orta çağdan çıkıp yeni çağ geçişi olarak tanımlıyor. Bir fermanı bu kadar devrimci yapan neydi? Tanzimatın devrimci yönü sadece can, mal ve namus güvenliği vaat etmesi değil, en radikal adımı Müslüman ve gayrimüslim tebaa arasında hukuk önünde eşitlik ilkesini getirmesiydi. Bu o dönem için inanılmaz bir şey. Bu o güne kadar şeriatla yönetilen bir toplumda hayal bile edilemeyecek bir adımdı. Tabii bu reformları padişaha kabul ettirmek hiç kolay olmadı. Akşin burada dönemin sadrazamlarından Fuat Paşa'nın o durumu özetleyen meşhur sözünü alıntılıyor ki o dönemin siyasi sıkışmışlığını bundan daha iyi anlatan bir söz olamaz. Evet, o söz inanılmaz. Bizim memlekette yukarıdan gelen kuvvet, padişah, hepimizi eziyor. Aşağıdan ise bir kuvvet yaratmaya imkan yok. Bunun için pabuç muştası gibi yandan bir kuvvet kullanmaya muhtacız. O kuvvetler de sefaretlerdir, büyükelçiliktir. Bu aslında inanılmaz derecede dürüst ve bir o kadar da trajik bir itiraf. Reform yapabilmek için yabancı güçlerin baskısını bir koz olarak kullanmak zorunda kalıyorlar. Kesinlikle. Bu söz, reform sürecinin ne kadar sancılı ve karmaşık dengeler üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. Ancak bu reform çabaları bir noktadan sonra yetersiz kalıyor ve yerini çok daha radikal bir harekete, İttihat ve Terakki'ye bırakıyor. Evet, yeni bir aktör sahneye çıkıyor. Akşin, bu cemiyetin üyelerinin profilini çizerken aslında yeni Türkiye'yi kuracak kadronun da DNA'sını çözümlüyor. Evet, o 5 temel özelliği sayıyor. Türk milliyetçisi, genç, yönetici sınıf kökenli yani subay ve memur, Batı tarzı okullardan mezun yani mektepli ve en önemlisi burjuva zihniyetli olmaları. Bu sonuncusu kilit nokta sanırım. Amaçları sadece devleti kurtarmak değil, toplumu kökten değiştirip kapitalist bir yapıya dönüştürerek Avrupa'yı yakalamak. Aynen öyle. Ve bu hareket bizi en sonunda Kurtuluş Savaşı'na ve sonrasına getiriyor. Kitapta savaş kazanıldıktan sonra yeni Türk toplumunun aslında iki büyük karşı devrim tehlikesiyle karşı karşıya olduğu tespiti yapılıyor. Bu çok kritik bir analiz. Yani zafer kazanıldı ama tehlike geçmiş değil. Bir yanda Padişah Vahdettin var. Evet. O iddiatçıların gözden düşmesinden faydalanıp anayasayı rafa kaldırarak yeniden mutlak monarşiye dönmek. Yani takvimi 1908'in öncesine sarmak istiyor. Birinci karşı devrim hamlesi bu. Diğer yandaysa savaşı kazandığımız itilaf devletleri var. Onlar da kapitülasyonları ve o eski yarı sömürge düzenini geri getirmek yani takvimi 1913 öncesine sarmak istiyorlar. Bu da ikincisi. Yani Kurtuluş Savaşı aslında bu iki geriye sarma hamlesine karşı verilmiş bir mücadele. Tam olarak bu. Sadece askeri değil, aynı zamanda bu iki restorasyon projesine karşı siyasi bir mücadele. Çok doğru ve
bu mücadele kazanıldıktan sonra kurulan Cumhuriyet'in en köklü devrimlerinden biri de hilafetin kaldırılması oluyor. Akşin bu kararın ardındaki nedenlerin genellikle düşünüldüğü gibi sadece ideolojik değil, son derece pragmatik ve gerçekçi olduğunu vurguluyor. Yani bu sadece laiklik ilkesinin bir gereği değildi, arkasında çok somut, stratejik hesaplar vardı. Kesinlikle. Akşin 3 temel neden sıralıyor. Birincisi ve en önemlisi, halifelik makamı saltanatı geri getirmek isteyenlerin sığınabileceği en meşru limandı. Bir toplanma noktasıydı onlar için. Aynen, Osmanlı Hanedanı'nın elinde olduğu sürece Cumhuriyet için potansiyel bir tehditti. Halifeliği kaldırıp hanedanı yurt dışına çıkarmak bu tehdidi kökünden kazıdı. Anladım. Bu birinci ve en temel neden. İkincisi, evet, laikleşme yolunda atılacak medeni kanun, eğitim reformu gibi adımların önündeki en büyük sembolik engeldi. Üçüncüsü ise dış politika. Halifeliğin tüm İslam dünyasının lideri olma iddiası, yeni Türkiye'nin başını sürekli derde sokabilecek bir potansiyel taşıyordu. Nasıl yani? Biraz açabilir misiniz? Şöyle ki, diyelim İngiltere'nin sömürgesi olan Hindistan'daki Müslümanlar ayaklandı. İngiltere'nin dönüp bu sizin halifenizin işi, iç işlerimize karışıyorsunuz diyerek Türkiye'nin iç işlerine karışmasına zemin hazırlayabilirdi. Anladım. Yani bir bahane yaratabilirdi. Atatürk yönetimi ise ne başkasının işine karışmak ne de kimsenin kendi işine karışmasına izin vermek politikasını benimsiyordu. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi Sina Akşin'in eseri Türk tarihini büyük dönüşümler ve bu dönüşümlerin ardındaki jeopolitik, ekonomik ve teknolojik nedenler üzerinden çok net bir şekilde anlatıyor. Evet, romantizmden uzak somut analizlerle. Kesinlikle göçebe kültürden imparatorluğa, teokratik bir imparatorluktan laik bir cumhuriyete uzanan bu sancılı yolculuğu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve Akşin'in kitabında ortaya koyduğu, bizi de üzerinde düşünmeye davet ettiği son bir kışkırtıcı fikir var. Akşin, 1950'den sonraki dönemi bir kısmi karşı devrim dönemi olarak tanımlıyor. Bu çok iddialı bir tanım. Evet öyle. Ona göre Atatürk devrimlerinin ruhu olan aydınlanma ve bütünsel kalkınma, yani sadece ekonomik değil aynı zamanda kültürel ve toplumsal kalkınma anlayışı, bu dönemde ya durdurulmuş ya da ciddi şekilde yavaşlatılmıştır. Bu kitabın en tartışmalı tezlerinden biri olabilir. Kesinlikle. Ve bu analiz size de şu soruyu sorduruyor olabilir. Tarih boyunca gördüğümüz bu gelenek, modernlik, merkez, çevre, laiklik, din eksenindeki gerilimler bugünün Türkiye'sini şekillendirmeye nasıl ve ne şekilde devam ediyor? Bu Akşin'in analizinin bizi bıraktığı en temel soru ve üzerinde düşünmeye değer. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Mustafa Hoca kanalında abone olmayı unutmayın.